Pencroft ne diyecekti? Hiçbir şey söyleyemiyordu. Çünkü derinliklerinde, kalbi arkadaşlarının J.Y. Rus Harding'e olan güvenini paylaşıyordu. Mühendis onlar için bir mikrokozmostu. Her bilimin bir bileşimi, tüm insan bilgisinin sahibi. J.Y. Rus ile birlikte olmak, her şeydi. O olmadan, Çöl Adası bile Birleşik Krallığın en gelişen kasabasına bedeldi. Onunla hiçbir şey isteyemezlerdi, onunla asla umutsuzluğa düşmezlerdi. Eğer bu cesur adamlara bir gün, volkanik bir patlamanın toprağı yok edeceği, bu toprakların Pasifik'in derinliklerine yutulacağı söylenseydi, rahatsız edici bir şekilde şu cevabı verirlerdi. J.Y. Rus burada. Ancak Palankin'den, mühendis tekrar bilinçsizleşiyordu. Bu yüzden, maruz kaldığı sarsıntılı yolculukla birlikte, artık ona yaratıcılıkla hitap edemiyorlardı. Akşam yemeği de son derece yetersizdi. Tüm grouse eti tükenmişti ve artık daha fazla av pişirmenin yolu yoktu. Ayrıca ayrılmış olan Korakis da kaybolmuştu. Ne yapmaları gerektiğini düşünmelilerdi. Her şeyden önce, J.Y. Rus Harding merkezi geçite taşındı. Ona hala kalan bir deniz yosunu kanepesi hazırlamayı başardılar. Neredeyse kuruymuş. Onu ele geçiren derin uyku, kesinlikle herhangi bir besinden daha faydalıydı. Gece kapanmıştı. Rüzgar kuzeybatıya kaydı ve yeniden aşırı soğudu. Deniz, Pencroft'un kurduğu bölmeleri tümüyle yok etmişti. Bacaların geçitlerindeki yerler, sular nedeniyle neredeyse yaşanılmaz hale gelmişti. Mühendisin durumu ise, arkadaşları onu kabanları ve yelekleriyle dikkatlice örtmemiş olsaydı, yeterince kötüydü. O akşam yemek, kaçınılmaz olarak litodomlardan oluşuyordu. Herbert ve N.E.B. sahilde bolca toplamıştı bunları. Ama çocuk, bu yumuşakçalara biraz yenilebilir deniz yosunu da ekledi, yüksek kayalıklardan toplanmış, yalnızca gelgit zamanlarında denizin yıkadığı yerlerdendi bunlar. Bu deniz yosunu, Fukasi tarikatından, Sargassum cinsine aitti. Kuruduğunda, zengin ve besleyici jelatinimsi bir madde üretirdi. Birkaç litodoma yedikten sonra arkadaşları da Sargassum'u tattı, tadı oldukça katlanılabilirdi. Doğu'nun bazı bölgelerinde yerliler tarafından yaygın şekilde kullanılırdı. "Boş ver," dedi denizci. "Kaptan yakında bize yardım edecek." Bu arada soğuk giderek şiddetlenmişti. Kendilerini bundan koruyacak imkanları yoktu. Denizci, son derece kararlı bir şekilde ateş yakmak için elinden geleni denedi. N.E.B. de ona yardım etti. Kuru yosun buldu ve 2 çakıyla birkaç kıvılcım çıkardı. Ama yosun yeterince yanıcı değildi. Kıvılcımlar gerçek anlamda bir kıvılcım değil, yalnızca basit bir sürtünmeydi. Çakmak taşından yayılan o tutarlı ateşi bir türlü tutturamadılar. Pencroft bunun üzerine, vahşilerin yaptığı gibi 2 kuru odun parçasını birbirine sürmeyi denedi. Eğer ısı harekete dönüşseydi, o ve Neb'in gösterdiği çaba bir buharlı gemiyi ısıtmaya yeterdi belki, ama hiçbir şey olmadı. Odun parçaları ısındı, evet, ama operatörlerden çok daha az. 1 saat çalıştıktan sonra Pencroft, tamamen terlemiş halde, tahta parçalarını tiksintiyle yere fırlattı. "Vahşilerin bu şekilde ateş yaktığına asla inanmam," diye haykırdı. "Bırakın istediklerini söylesinler. Daha önce yakarım kollarımı birbirine sürterek." Denizci bu yöntemle alay etmekte haksızdı aslında. Vahşiler gerçekten de hızlı sürtme yöntemiyle odun yakarlardı. Ama her tür ahşap bu amaca uygun değildi ve bir de, beceri, işin içindeydi. Pencroft'un muhtemelen o beceriden yoksun olduğu anlaşılıyordu. Pencroft'un kötü mizacı uzun sürmedi. Herbert, onun bıraktığı odun parçalarını almış ve sürmeye çalışıyordu. Denizci, çocuğun bu çabasını görünce kahkahasını tutamadı. "Ovuştur, oğlum, ovuştur," dedi. "Sürtünüyorum," diye yanıtladı Herbert gülerek. "Ama titremekten başka bir şey yapacağım sanmıyorum. Yakında senin kadar ateşli olacağım, Pencroft." Bu kısa sürede gerçekleşti. Ama yine de, o gece ateş sağlama girişiminden vazgeçmek zorunda kaldılar. Gideon Spilett, 20. kez tekrarladı. J.Y. Rus Harding'in böyle küçük bir zorlukla uğraşmayacağını. Ve bu arada herkes kendini kumdan yataklara attı, top ise efendisinin ayaklarının dibinde uyudu. Ertesi gün, 28 Mart sabahı, saat 8'de mühendis uyandı. Etrafında, uykusunu izleyen arkadaşlarını gördü. Bir gün önceki gibi, ilk söylediği şey buydu. "Ada mı, yoksa kıta mı?" Bu onun en önemli düşüncesiydi. "Peki," diye yanıtladı Pencroft. "Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, kaptan." "Henüz bilmiyor musun?
Ama bileceğiz, diye ekledi Pencroft. Sen bizi oraya götüreceksin. Sanırım deneyebilirim, diye yanıtladı mühendis. Fazla söz etmeden çaba gösterdi, ayağa kalktı ve doğruldu. Bu harika, diye bağırdı denizci. Kendimi çok zayıf hissediyorum, dedi Harding. Bana bir şeyler verin, arkadaşlar. Yakında patlayacak gibiyim. Ateşiniz var, değil mi? Bu soruya hemen cevap gelmedi. Birkaç saniye sessizlik, sonra. Ah, ateşimiz yok, dedi Pencroft. Daha doğrusu kaptan, artık yok. Denizci geçen günün olaylarını anlattı. Tek maçın tarihi mühendisi eğlendirdi, ardından vahşilerin yöntemiyle ateş yakma girişiminin başarısızlığını da aktardı. Düşüneceğiz, diye yanıtladı mühendis. Ve eğer Tinder'a benzer bir madde bulamazsak. Peki mi, diye sordu denizci. Kibrit yapacağız. Kimyasal mı? Kimyasal. Bundan daha zor değil, diye bağırdı muhabir, denizcinin omzuna vurarak. Sonuncusu bunu o kadar basit bulmasa da itiraz etmedi. Herkes dışarı çıktı. Hava çok güzeldi. Güneş denizden yükseliyordu ve altın parıltısıyla ufku büyülü bir hale bürüyordu. Etrafına hızlıca baktıktan sonra mühendis bir taş parçasına oturdu. Herbert ona birkaç avuç kabuklu deniz ürünü ve sargassum uzatarak dedi ki, "Elimizde olan tek şey bu, Kaptan Harding." "Teşekkürler, oğlum," diye yanıtladı Harding. "Bu sabah için yeterli olacak, en azından." Berbat yiyeceği iştahla yedi ve büyük bir kabuk içinde çekilen tatlı sudan biraz da yudu. Arkadaşları ona konuşmadan bakıyordu. Biraz dinlendikten sonra J.Y. Rus Harding kollarını kavuşturdu ve dedi ki, "Dostlarım, kaderin bizi bir adaya mı yoksa bir kıtaya mı bıraktığını henüz bilmiyoruz, değil mi?" "Hayır, kaptan," diye yanıtladı çocuk. "Yarın öğreneceğiz," dedi mühendis. "O zamana kadar yapılacak bir şey yok." "Evet var," diye yanıtladı Pencroft. "Ne? Ateş," dedi denizci. "Kesin bir fikirdi bu." "Başaracağız, Pencroft," diye yanıtladı Harding. Sonra ekledi. "Dün beni taşırken, batıda, ülkeyi yöneten bir dağ görmemiş miydim?" "Evet," diye yanıtladı Spilett. "Oldukça yüksek bir dağ olmalı. Yarın o zirveye tırmanacağız," dedi mühendis. "Ve o zaman göreceğiz. Bu toprak bir ada mı, kıta mı? O zamana kadar tekrar ediyorum, yapılacak bir şey yok." "Evet var, ateş," dedi inatçı denizci yine. "Ama bize ateş yapacak," diye yanıtladı Gideon Spilett. "Biraz sabır, Pencroft." Denizci Spilett'e öyle bir bakış attı ki, sanki şunu söylüyordu, eğer buna bağlıysa, yakında kızarmış et tadına bakmak hayalimizde kalır. Ama sessiz kaldı. Kaptan Harding ise hiç cevap vermemişti. Ateş meselesinin onu rahatsız ettiği yoktu. Birkaç dakika düşünceye daldı. Sonra, "Dostlarım," dedi, "durumumuz belki de kötü, ama her koşulda çok sade bir şekilde değerlendirebiliriz. Ya bir kıtadayız, o zaman az ya da çok yorgunluk pahasına bir yerleşim yerine ulaşırız. Ya da bir adadayız. Bu ikinci durumda eğer ada yerleşim içindeyse, sakinlerin yardımıyla bu sıkıntıyı atlatırız. Eğer çöl ise, bu sorundan kendimiz çıkarız. Elbette, bundan daha açık bir şey olamaz," diye yanıtladı Pencroft. "Ama ister ada ister kıta olsun," diye sordu Gideon Spilett. "J.Y. Rus, bu fırtına bizi nereye attı sence?" "Tam olarak söyleyemem," diye yanıtladı mühendis. "Ama Pasifik'te bir yerlerde olduğumuzu düşünüyorum. Richmond'dan ayrıldığımızda rüzgar kuzeydoğudan esiyordu ve şiddeti bu yönün pek değişmediğini gösteriyor. Eğer yön kuzeydoğudan korunduysa, güneybatıya doğru Kuzey Carolina'yı, Georgia'yı, Meksika körfezini, Meksika'yı ve ardından Pasifik okyanusunun bir parçasını geçmiş olmalıyız. Balonun 6 ila 7 bin milden az yol kat etmediğini tahmin ediyorum. Rüzgarda yarım çeyrek değişiklik olduğunu varsaysak bile, ya Mendava Takımadalarında, ya Pomotus'ta ya da, belki de Yeni Zelanda kıyılarındayız." Durdu ve devam etti. "Son hipotez doğruysa, eve dönmek oldukça kolay olur. İngiliz ya da Maoriler, her zaman biriyle konuşacak birini buluruz. Aksine, burası küçük bir takımadanın çöl kıyısıysa, o zaman zirveye ulaştığımızda göreceğiz. Ve en iyisi gibi kurulacağız buraya, sanki asla gitmeyecekmiş gibi." "Asla mı?" diye bağırdı muhabir. "Sevgili J.Y. Rus, asla, diyorsun. Başta işleri en kötü hale getirmek daha iyi," diye yanıtladı mühendis. "En iyisini sürpriz için saklayalım." "Çok güzel söyledin," dedi Pencroft. "Umarım bu ada, eğer bir adaysa, gemilerin rotasının tam dışında yer almıyordur."
Bu gerçekten şanssız olurdu. Dağa tırmanmadan önce neye güveneceğimizi bilemeyiz, diye yanıtladı mühendis. Ama yarın kaptan, diye sordu Herbert, tırmanışın yorgunluğuna dayanacak durumda olacak mısın? Umarım öyledir, diye yanıtladı Harding. Tabii sen ve Pencroft, oğlum, kendinizi hızlı ve zeki avcılar olarak göstereceksiniz. Kaptan, dedi denizci, avdan bahsettiğinize göre, eğer geri döndüğümde, getirdiğimi kızartmaktan emin değilsem de, getirmekten eminim. Yine de geri getir, Pencroft, diye yanıtladı Harding. Mühendis ve muhabirin günü bacalarda geçirmesi, kıyıyı ve üst platoyu incelemesi kararlaştırıldı. N.E.B., Herbert ve denizci ise ormana dönüp stoklarını yenileyecekti. Odun ve ne kadar tüylü ya da tüysüz yaratık bulsalar hepsine saldıracaklardı. Sabah saat 10 civarında yola çıktılar. Herbert kendinden emin, N.E.B. neşeli, Pencroft ise bir kenara mırıldanıyordu. Eğer döndüğümde evde bir yangın bulursam, gök gürültüsünün kendisi yaktı diyeceğim. Üçü kıyıya tırmandı. Nehrin açısına geldiklerinde denizci durdu ve iki yoldaşına sordu. Avcı mı yoksa orman adamı mı olalım? Avcılar, diye yanıtladı Herbert. Top zaten görevde. O zaman avlanacağız, dedi denizci. Sonra geri dönüp odunlarımızı toplarız. Bu karar kabul gördü. Herbert, N.E.B. ve Pencroft genç bir köknarın gövdesinden 3 çubuk yırttı ve topun peşinden uzun çimenler arasında yürüdüler. Bu sefer avcılar, nehrin akışını takip etmek yerine, doğrudan ormanın kalbine daldı. Hala aynı ağaçlar vardı, çoğunlukla çam ailesine ait. Kimi yerlerde daha az kalabalık, kümeler halinde büyüyen bu çamlar önemli boyutlara sahipti. Gelişimleri, ülkenin mühendisinin düşündüğünden daha yüksek bir enlemde olduğunu gösteriyordu. Zamanla yıpranmış kütüklerle dolu açıklıklar, kuru odunla doluydu. Bitmek bilmeyen bir yakıt deposu gibiydi. Ama ağaç grupları arasında yol bulmak zaten zordu. Denizci zaman zaman dalları kırarak kolayca tanınabilir işaretler bırakıyordu. Belki de su yolunu takip etmemiş olmak bir hatayı. Çünkü 1 saat yürüdükten sonra hiçbir yaratık kendini göstermemişti. Üstte, geçilen dalların altında yalnızca yaklaşılamayan kuşlar uyarılıyordu. Korakuslar bile görünmüyordu. Denizcinin ormanın bataklık kısmına geri dönmesi gerekiyordu belki, orada mutlu bir şekilde balık tutmuştu bir zamanlar. Peki Pencroft, dedi N.E.B. biraz alaycı bir tonla, eğer hepsi buysa ustana geri getireceğine söz verdiğin avın tamamı, büyük bir ateş kızartır bunu. Sabırlı ol, diye yanıtladı denizci. Avda dönüşümüzü bekliyor. Kaptan Harding'e güvenmiyor musun? Evet, güveniyorum. Ama ateş yapacağına inanmıyor musun? Şöminede odun yandığında inanacağım. Efendim böyle söyledi. Yanacak. Göreceğiz. Bu arada güneş henüz en yüksek noktasına ulaşmamıştı. Keşif devam etti ve faydalı oldu. Herbert'ın yenilebilir bir ağaç keşfiyle işaretlendi. Bu, mükemmel badem üreten taş çam ağacıydı. Amerika ve Avrupa'nın ılıman bölgelerinde saygın bir yeri vardı bu ağacın. Bademler mükemmel bir olgunluk halindeydi ve Herbert onları yoldaşlarına tanıttı, birlikte ziyafet çektiler. Gel, dedi Pencroft. Ekmek yerine deniz yosunu, et için çiğ midye, tatlı olarak badem. Kesinlikle iyi bir akşam yemeği, cebinde tek bir kibrit bile yokken. Şikayet etmemeliyiz, dedi Herbert. Şikayet etmiyorum, oğlum, diye yanıtladı Pencroft. Sadece, et bu tür yemeklerde biraz fazla tasarruf ediliyor. Top bir şey buldu, diye bağırdı N.E.B., bir çalılığa doğru koşarak. Köpek kaybolmuş ve havlamaya başlamıştı. Havlamalarına meraklı homurtular karışıyordu. Denizci ve Herbert, Neb'in peşinden koştu. Orada av varsa, şimdi nasıl pişirileceğini değil, nasıl yakalanacağını konuşma zamanıydı. Avcılar çalılığa dalmadan top, bir hayvanın kulağından tutmuş, onunla boğuşuyordu. Bu 4 ayaklı neredeyse 2,5 feet uzunluğundaydı. Siyahımsı kahverengi bir tür domuz gibi görünüyordu. Alt kısmı daha açık, sert ve dar tüylüydü. Parmakları güçlü bir şekilde yere sabitlenmiş, adeta bir zarla birleşmiş gibiydi. Herbert bu hayvanı tanıdı. Kapibaraydı, kemirgen düzeninin en büyük üyelerinden biri. Kapibara köpeğe karşı mücadele etmiyordu. Aptalca gözlerini deviriyordu, kalın bir yağ yatağının içine gömülmüş gibi. Belki de insanları ilk kez görüyordu. Ama N.E.B. çubuğunu kaldırmaya yetişemeden, kapibara topun dişlerinden kendini kopardı. Sadece kulağının ucunu bıraktı geride.
Güçlü bir homurtuyla Herbert'i neredeyse devirdi ve ormanda kayboldu. "O yaramaz!" diye bağırdı Pencroft. Üçü doğrudan topun peşinden koştu. Ama katıldıklarında hayvan, büyük çamların gölgesindeki bir göletin sularına dalmış ve kaybolmuştu. N.E.B., Herbert ve Pencroft hareketsiz kaldı. Göletin dibinde gizlenen kapibara görünmüyordu. "Bekleyelim," dedi çocuk. "Nefes almak için yakında yüzeye çıkacak." "Bu olmaz mı?" diye sordu N.E.B. "Hayır," diye yanıtladı Herbert. "Çünkü ağlı ayakları var ve neredeyse bir amfibi hayvan. Ama onu izleyin." Top suda kaldı. Pencroft ve arkadaşları kıyının farklı bölümlerine geçerek hayvanın geri çekilmesini kestiler. Köpek suyun altında arama yapıyordu. Herbert yanılmıyordu. Birkaç dakika içinde hayvan yüzeye çıktı. Üst kısmı onu engelledi ve tekrar dalmak istediyse de bu kez başaramadı. Bir an sonra kapibara kıyıya sürüklendi ve Neb'in sopasıyla bir darbeyle öldürüldü. "Yaşasın!" diye bağırdı Pencroft. "Bana sadece iyi bir ateş ver, bu domuz kemiklerine kadar kemirilecek." Pencroft kapibarayı omuzlarına aldı. Güneşin konumuna bakarak saatin yaklaşık 2 olduğunu anladı ve geri dönme işaretini verdi. Topun içgüdüsü sayesinde avcılar geldikleri yolu buldular. Yarım saat sonra nehre vardılar. Pencroft daha önce yaptığı gibi bir sal kurdu. Ama ateş yoktu. Olmadan bu pek işe yaramamıştı. Yine de sal, akıntıyla birlikte bacalara doğru ilerledi. Ama denizci 50 adım atmadan durdu. Uçurumun açısına işaret ederek muazzam bir coşkuyla bağırdı. "Herbert, N.E.B., bakın, duman, kayaların arasından kıvrılarak yükseliyordu." Birkaç dakika içinde 3 avcı, çıtırdayan bir ateşin karşısındaydı. Kaptan ve muhabir oradaydı. Pencroft birinden diğerine baktı, elinde kapibara, tek kelime etmeden. "Evet, cesur dostum," diye bağırdı muhabir. "Ateş, gerçek ateş. Bu muhteşem domuzu mükemmel şekilde kızartacak ve yakında ziyafet olacak." "Ama kim yaktı?" diye sordu Pencroft. "Güneş." Gideon Spilett cevabında oldukça haklıydı. Güneşti sıcaklığı sağlayan, Pencroft'u hayrete düşüren. Denizci zar zor gözlerine inanabiliyordu. O kadar şaşırmıştı ki mühendisi sorgulamayı bile düşünemedi. "Yanan bir cam mı kullandınız, efendim?" diye sordu Herbert Harding'den. "Hayır, oğlum," diye yanıtladı. "Ama bir tane yaptım." Ve ateşi yakmak için kullandığı cihazı gösterdi. Sadece kendisinin ve muhabirin 2 bardağını almıştı, izlerinden. Onları suyla doldurup kenarlarını küçük bir kil kullanarak yapışık hale getirmiş, düzenli bir yanan cam yapmıştı. Bu cam, güneş ışınlarını çok kuru bir yosun üzerinde yoğunlaştırarak kısa sürede ateşe neden olmuştu. Denizci cihazı değerlendirdi. Sonra mühendise baktı, tek kelime söylemeden. Ama o bakış her şeyi anlatıyordu. J.R. Harding sihirbaz değildi. Ama kesinlikle sıradan bir insan da değildi. Sonunda denizci konuştu ve bağırdı. "Bunu not edin, Bay Spilett. Kağıdınıza yazın." "Not edildi," diye yanıtladı muhabir. N.E.B. ona yardım ederken, denizci kapibarayı ustalıkla hazırladı. Temizlenmiş hayvan kısa süre sonra ateşte kızarmaya başladı, tıpkı emziren bir domuz gibi. Bacalar yeniden yaşanabilir hale gelmişti. Geçitler ateşle ısındı. Odun ve çamur yeniden kurulmuştu. Mühendis ve arkadaşlarının günü verimli geçmişti. J.R. Harding neredeyse tamamen güçlenmişti ve bunu üst platoya tırmanarak kanıtladı. O noktadan, yükseklik ve mesafe tahmininde deneyimli gözü, uzun süre koniye sabitlendi, ertesi gün ulaşmak istediği zirveye. Yaklaşık 6 mil kuzeybatıda yer alan dağ, deniz seviyesinden 3500 feet yükseklikte görünüyordu. Zirvesine yerleştirilecek bir gözcü, en az 50 millik bir yarıçapı görebilirdi. Bu nedenle Harding, ada mı kıta mı, sorusunu kolayca çözebilecekti. Harika bir yemek yediler. Kapibaranın eti mükemmel ilan edildi. Sargassum ve taş çamın bademi yemeği tamamladı. Mühendis az konuştu. Zihninin bir bölümü hep ertesi günün projelerindeydi. Pencroft bir iki kez fikirlerini belirtti. Ama açıkça metodik bir zihnin sahibi olan J.R. Harding yalnızca başını salladı, tek kelime etmeden. "Yarın," diye tekrarladı. "Neye güvenmemiz gerektiğini öğreneceğiz ve buna göre hareket edeceğiz." Yemek bitti. Taze odun kolları ateşe atıldı. Ve bacaların sakinleri, Sadık Top da dahil, kısa sürede derin bir uykuya daldı. Bu huzurlu geceyi hiçbir şey bozmadı. Ertesi gün, 29'unda, taze ve dinlenmiş uyandılar. Kaderlerini belirleyecek yolculuğa hazırdılar.
Her şey hazırdı. Kapibara'nın kalıntıları, Harding ve arkadaşlarını en az 24 saat ayakta tutmaya yetecekti. Yolda daha fazla yiyecek bulmayı da umuyorlardı. Mühendis ve muhabirin bardakları dönüşümlü olarak Pencroft'a verildi, çılgın olarak kullanılacaktı. Çakmak taşı için ise, bu bölgeler plütonik kökenli olduğundan, bulmak mümkün olmayacaktı. Saat sabah 7.30'tu, kaşifler sopalarla donanmış halde bacalardan ayrıldığında, Pencroft'un tavsiyesiyle daha önce geçilmiş yolu tercih ettiler. Ormandan farklı bir yoldan dönmek daha akıllıca görünüyordu. Aynı zamanda dağa giden en doğrudan yoldu bu. Güneye döndüler ve nehrin sol kıyısını takip ettiler. Nehir orada güneybatıya doğru bir dirsek oluşturuyordu. Yol, her zaman yeşil ağaçların altından geçiyordu ve saat 9'da J.Y. Rus Harding ile yoldaşları ormanın batı sınırına ulaşmıştı. Buraya kadar az dalgalı olan yer, önce bataklıklı, sonra kuru ve kumlu bir hal almıştı. Kıyıdan iç tarafa doğru hafifçe yükselen bir yamaçtı bu. Ağaçların altında birkaç çekingen hayvan gözüktü. Top hızla harekete geçti ama efendisi onu geri çağırdı. Avlanma vakti değildi henüz. Mühendis kendini amacından saptıracak biri değildi. Yalnızca dağa tırmanmak vardı aklında. Saat 10'da birkaç dakikalık bir mola verildi. Ormandan ayrılırken ülkenin dağ sistemi açıldı önlerinde. Dağ iki konilikten oluşuyordu. İlki, yaklaşık 2500 feet yüksekliğinde, yere saplanmış devasa bir pençenin parmaklarına benzeyen destekçilerle çevriliydi. Bunların arasında ağaçlarla dolu dar vadiler vardı. Son kümeleri tepelere doğru yükseliyordu. O tarafta bitki örtüsü daha azdı. Kuzeydoğuya açık olan dağda derin çatlaklar görünüyordu, bunlar muhtemelen su yollarıydı. İlk koninin üzerine hafifçe yuvarlatılmış ve bir yanına yerleştirilmiş ikinci bir koni duruyordu. Kulağın üstüne kıvırılmış büyük yuvarlak bir şapka gibi. Bir İskoçyalı, bu tam bir ajebaşlık, derdi. Çıplak topraktan oluşmuş gibiydi ve burada kırmızımsı kayalarla delinmişti. İkinci koniye ulaşmak istiyorlardı. Mahmuzlar boyunca ilerlemeye başladılar. Bu, kazanmanın en iyi yolu gibi görünüyordu. Volkanik zemindeyiz, demişti J.Y. Rus Harding. Arkadaşları da onu izleyerek bir mahmuzun arkasında yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dolambaçlı ve daha erişilebilir bir yol, ilk platoya bağlanıyordu. Zemin yeraltı kuvvetiyle sarsılmıştı. Burada ve orada çok sayıda bazalt ve ponza taşı kalıntısı olan dağınık bloklarla karşılaşıldı. İzole gruplar halinde göknar ağaçları yükseliyordu ve yaklaşık 100 feet daha aşağıda, dar geçitlerin dibinde, neredeyse güneş ışınlarına karşı geçilmez gölgeler oluşturuyordu. Tırmanışın ilk bölümünde Herbert, yerdeki izlere dikkat çekti. Bu izler yakın zamanda büyük hayvanların geçtiğini gösteriyordu. Belki bu yaratıklar bizi buradan geçmek istemeyecektir, dedi Pencroft. Göreceğiz, diye yanıtladı Hindistan'da kaplan ve Afrika'da aslan avlamış olan muhabir. Onlarla ne kadar başarılı karşılaşacağımızı yakında öğreneceğiz. Ama bu arada dikkatli olmalıyız. Yavaş yavaş yükseldiler. Mesafe, dolambaçlar ve engellerle artıyordu. Doğrudan üstte durmak mümkün değildi. Bazen yer aniden çöküyor ve derin bir uçurumun kenarında buluyorlardı kendilerini, geri dönüp başka bir yol aramak zorunda kalıyorlardı. Böylece çok zaman harcandı ve yorgunluk boşuna yaşandı. Öğle saatlerinde, büyük bir köknar grubunun dibinde, küçük bir şelale yakınında mola verdiler. Ama hala ilk platonun yarısındaydılar. Gece düşmeden bu noktaya ulaşmak mümkün olmayacaktı. Deniz manzarası çok genişlemişti. Ama sağdaki yüksek burun, onun ötesinin görülmesini engelliyordu. Solda ise manzara birkaç mil kuzeye uzanıyordu. Kuzeybatıda, kaşiflerin durduğu noktada ise muhteşem biçimli bir çıkıntının sırtı uzanıyordu, orta konusu için güçlü bir destek oluşturuyordu bu. Saat 1'de tırmanış yeniden başladı. Güneybatıya doğru daha eğimli bir yol izlediler ve yeniden yoğun çalılıklara girdiler. Orada, ağaçların gölgesinde birkaç çift galinaceyi tipi kuş gözüktü. Tragopanlardı, boğazlarının üzerinden sarkan süslü bir deriyle arkasında iki küçük yuvarlak boynuz taşıyan cinsten. Bu kuşların arasında bir büyüklükte, dişi kahverengi, erkek ise beyaz lekelerle süslenmiş kırmızı tüylüydü. Gideon Spilett, zekice ve güçlü bir taş atışıyla bu tragopanlardan birini öldürdü. Pencroft açgözlü bakışlarla üzerine kapandı, temiz havadan sonra açlığı zirvedeydi.
Çalılık bölgeyi geçtikten sonra grup, birbirinin omuzlarına destek vererek yaklaşık 100 feet'lik bir yamaca tırmandı ve az ağaçlı düz bir yere ulaştı. Toprak volkanik görünüyordu. Eğimi daha da artırmak için zikzaklar çizmek gerekiyordu, çünkü zemin son derece kırıktı ve büyük dikkat gerektiriyordu. N.E.B. ve Herbert öne geçti, Pencroft arkada kaldı. Kaptan ile muhabir ortada yürüyordu. Bu tepelere gelen hayvanlar mutlaka sağlam ayaklı ve esnek omurgalı ırklar olmalıydı. Çemoy ya da keçi gibi. Birkaçı görüldü ama Pencroft onlara farklı bir isim takmıştı. Aniden, koyunlar, diye bağırdı. Hepsi durdu. Yaklaşık 50 feet uzakta, yarım düzine büyük hayvan vardı. Güçlü boynuzları geriye doğru eğilip uç noktasında düzleşiyordu. Uzun ipeksi tüylerin altında kahverengi yünlü bir yüzleri vardı. Sıradan koyunlardı ama dağlık bölgelere özgü. Herbert'ın Musmun adını verdiği türden. "Bacakları ve pirzolaları var mı?" diye sordu denizci. "Evet," diye yanıtladı Herbert. "O zaman onlar koyun," dedi Pencroft. Hayvanlar bazalt blokları arasında hareketsiz kalmış, şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Sanki ilk kez insan görmüşlerdi. Sonra korkuları aniden uyandı ve kayalar üzerinden zıplayıp kayboldular. "Hoşça kalın, tekrar buluşana kadar," diye bağırdı Pencroft ardlarından, o kadar komik bir tonla ki J.Y. Russ Harding, Gideon Spilett, Herbert ve N.E.B. gülmekten kendini alamadı. Tırmanış devam etti. Burada lav izleri vardı. Kükürt kaynakları zaman zaman yollarını kesiyordu ve etrafından dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Kimi yerlerde kükürt, diğer maddeler arasında kristaller oluşturmuştu, sonsuz küçük feldspat kristallerinden oluşan beyazımsı kül gibi. İlk platoya yaklaşırken tırmanışın zorlukları da arttı. Saat 4'e doğru en uç ağaçlar geçildi. Burada sadece birkaç bükük, boduk çam vardı. Bu yükseklikte açık denizden gelen şiddetli rüzgarlara karşı zor bir hayat sürdürmüş olmalılardı. Neyse ki hava güzeldi. Atmosfer huzurluydu, 3000 feet yükseklikte bile rüzgar onları engellemedi. Gökyüzünün bu yüksekteki saflığı, şeffaf havada net biçimde hissediliyordu. Etraflarında mükemmel bir sessizlik hakimdi. Güneşi göremiyorlardı, üst koninin geniş perdesi altında saklanmıştı. Batının yarı ufkunu gizliyor, devasa gölgesini kıyıya uzatıyordu. Doğuda ise bulutlar yerine buhar yükselmekte ve güneş ışınlarının etkisiyle tüm renkleri barındırıyordu. Kaşifleri platodan ayıran mesafe sadece 500 feet'ti, ama bu 500 feet, zikzaklar nedeniyle 2 milden fazlaya dönüştü. Toprak adeta ayaklarının altından kayıyor gibiydi. Eğim zaman zaman öyle bir açı sunuyordu ki, taşlar kaydığında havada bir destek sağlamıyordu. Akşam olmuş, neredeyse gece olmuştu. J.Y. Russ Harding ve arkadaşları, 7 saatlik tırmanmanın ardından yorgun ve bitkin halde, sonunda 1. koninin platosuna ulaştı. Şimdi kamp kurmaları, yemek yemeleri ve uyumadan önce güçlerini toplamaları gerekiyordu. İkinci aşamaya, yani zirveye, kayaların tabanında kolayca ulaşmak mümkün olurdu. Bir sığınak bulmak da zor değildi. Yakıt bol değildi. Ama yosun ve kuru çalılar kullanılarak ateş yakılabilirdi, bunlar platonun belirli bölgelerini kaplıyordu. Denizci ocağını taşlarla hazırlarken N.E.B. ve Herbert yakıt toplamaya gitti. Kısa süre sonra bir yük dolusu çalıyla geri döndüler. Çelik çaktığında, yanmış keten çakmak kıvılcımlarını yakaladı. Neb'in nefesiyle birkaç dakika içinde kayaların altında çıtırdayan bir ateş belirdi. Ateş yalnızca ısınmak içindi, gecenin soğuğuna dayanabilmek için. Kuşun pişirilmesi ertesi güne bırakıldı. Kapibaranın kalıntıları ve birkaç düzine taş çam bademi akşam yemeğini oluşturdu. Her şey bittiğinde saat 6:30'u geçmemişti. J.Y. Russ Harding daha sonra, dinlenmeden önce, dağın üst konisini destekleyen dairesel tabanı keşfetmeyi düşündü. Koninin yanlarından dolaşarak zirveye ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmek istiyordu. Bu soru onu meşgul ediyordu. Çünkü şapkanın kuzeye eğimli olduğu yönde plato belki de geçilmez olabilirdi. Ayrıca eğer dağın zirvesine yalnızca bir taraftan ulaşılabiliyorsa, koninin batı kısmını incelemek imkansız olurdu. O zaman tırmanışın amacı yarım kalmış olurdu. Mühendis yorgunluğa rağmen Pencroft ve Neb'i uyku hazırlıklarına bıraktı. Gideon Spilett günün olaylarını not ederken, plato kenarını takip ederek kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Herbert ona eşlik etti. Gece güzel ve hareketsizdi. Karanlık henüz derin değildi. J.Y. Russ Harding ve çocuk konuşmadan birbirlerine yakın ilerledi. Kimi yerlerde açıklık engelsizdi.
Kimi yerlerde ise kayalarla daralmış, iki insanın yan yana yürüyemeyeceği kadar dar bir yol vardı. 20 dakikalık yürüyüşten sonra J.Y. Rus Harding ve Herbert durmak zorunda kaldı. Bu noktadan itibaren iki koni birleşiyordu. İki kısmı ayıran bir omuz yoktu. Eğim neredeyse 70 dereceye ulaşmıştı. Yol artık uygulanmaz haldeydi. Ama mühendis ve çocuk, dairesel bir yol izleyerek koniye çıkma fikirlerinden vazgeçmek zorunda kalsaydı, karşılığında başka bir fırsat sunuldu. Önlerinde derin bir boşluk açılmıştı. Bu, kraterdi. Sert ağzıydı, volkan aktifken sıvı maddenin kaçtığı o büyük açıklık. Sertleşmiş lav ve kabuklu skorya, doğal bir merdiven oluşturmuştu. Bu merdiven, dağın zirvesine tırmanışı büyük ölçüde kolaylaştırıyordu. Harding tüm bunları bir bakışta kavradı. Tereddüt etmeden devasa uçuruma girdi. Genç de onun peşinden. Hala aşılması gereken 1000 feet yükseklik vardı. Kraterin iç duvarları uygulanabilir miydi? Yakında görülecekti. Mühendis tırmanmaya devam etmeye karar vermişti. Neyse ki volkanın iç kısmını saran bu yanlışlar yükselişlerini destekliyordu. Volkanın tamamen sönmüş olduğundan artık şüphe edilemezdi. Yanlardan duman çıkmıyordu. Karanlık boşluklarda hiçbir alev görünmüyordu. Kükreme, mırıldanma, titreme, hiçbir şey yoktu. Bu kara kuyu, belki de dünyanın derinliklerine kadar uzanıyordu. Kraterin içindeki atmosfer kükürtlü buharla doluydu. Bu yalnızca bir volkanın uykusu değildi. Tamamen yok oluştu. J.Y. Rus Harding'in girişimi başarılı olacaktı. Yavaş yavaş, Herbert ve o iç mekanın yanlarına tırmanırken, başlarının üzerindeki kraterin genişlediğini gördüler. Gökyüzünün dairesel yarıçapı, koninin kenarıyla çerçevelenmiş, belirgin şekilde artıyordu. Her adımla birlikte yeni yıldızlar görüş alanlarına giriyordu. Güney gökyüzünün muhteşem takım yıldızları parlak bir şekilde ışıldıyordu. Zirvede muhteşem Antares parıldıyordu. Akrep ve çok uzakta Alpha Centauri, karasal küreye en yakın yıldız. Keter genişledikçe Fish'in Fomalhaut'u, Southern Triangle ve son olarak, neredeyse Antarktika kutbunda, parlayan güney haçı belirdi. Kuzey yarımkürenin kutup yıldızının güneydeki karşılığıydı bu. Saat neredeyse 8'di. J.Y. Rus Harding ve Herbert, dağın en yüksek sırtına, koninin zirvesine ulaştı. O an tamamen karanlıktı. Bakışları 2 milden fazlasına ulaşamıyordu. Deniz bu bilinmeyen toprakları mı çevreliyordu, yoksa batıda Pasifik'in bir kıtasıyla mı bağlantılıydı? Henüz anlaşılamıyordu. Batıya doğru ufukta bulutlu bir kuşak görünüyordu, karanlık arttıkça gökyüzü ile suyun aynı dairesel çizgide birbirine karışıp karışmadığını anlayamıyordu. Ama ufkun bir noktasında aniden belirsiz bir ışık belirdi. Bulut zenit yükseldikçe bu ışık yavaşça alçalıyordu. İnce hilal ay, neredeyse kaybolmak üzereydi. Ama o anlık ışık yeterliydi. Yatay çizgi net göründü bir an. Buluttan ayrıldı ve mühendis, yansımasının sıvı bir yüzeyde titrediğini gördü. J.Y. Rus Harding çocuğun elini tuttu. Ağır bir sesle konuştu. "Bir ada," dedi ve hilal, dalgaların altında kayboldu.